Gelin 18. yüzyıla gidelim. Claude Adrien Helvetius adında bir düşünür, adeta toplumun genetik kodunu çözen oldukça tehlikeli bir eser kaleme alıyor. De l'homme, yani insan üzerine. Bu kitap, bir toplumun nasıl doğduğunu, nasıl zirveye çıktığını ve sonunda neden kaçınılmaz bir şekilde çöktüğünü bir cerrah soğukkanlılığıyla masaya yatırıyor. Şimdi gelin, bu sarsıcı analizin derinliklerine birlikte inelim ve o meşhur insan motorunun sırlarını beraber keşfedelim. Helvetius, kitabına daha ilk cümleden adeta bir tokat gibi çarpan bu alıntıyla başlıyor. Bu öylesine seçilmiş bir söz değil, aksine kuracağı bütün argümanın temelini atan felsefi bir meydan okuma. Yani ton daha en baştan belli. Bu yolculuk rahatsız edici ama bir o kadar da ufuk açıcı olacak. Peki, Helvetius'un bütün bu devasal toplumsal yapıyı inşa ettiği temel ne? Ona göre ahlaktan siyasete, sanattan savaşa kadar aklınıza gelebilecek her şeyin ama her şeyin altında yatan tek ve çok basit bir ilke var. Her şeyin başladığı o ana fikir. İşte bütün meselenin özü bu. Fiziksel duyarlılık. Helvetius diyor ki, insan aslında basit bir işletim sistemine sahip bir makina gibidir. Ve bu makinayı çalıştıran tek bir motor var. Hazza koşmak ve acıdan kaçmak. Buna da kısaca kendini sevme diyor. Bütün medeniyetleri kuran da, ironik bir şekilde onları yer bir eden de işte bu durdurulamaz güç. O zaman hadi, Helvetius'un bu düşünce deneyine biz de katılalım. Bu basit insan motorunun sıfırdan bir medeniyeti nasıl adım adım inşa ettiğini, yani toplumun ilk perdesinin nasıl açıldığını gelin hep birlikte görelim. İşte bakın, Helvetius argümanına tam da bu satırlarla başlıyor. Bizi alıp her şeyin en başına, en saf, en basit haline götürüyor. Yani toplumun ilk tohumlarının atıldığı, kendi deyimiyle peuplades''lerin, yani o ilk küçük toplulukların doğduğu ana. Başlangıç ne kadar basit ve pragmatik değil mi? Ortada ne kutsal bir amaç var ne de yüce bir ideal. Sadece o meşhur kendini sevme ilkesi çalışıyor. Yani ortak çıkar. Acıdan kaçınma, yani hayatta kalma güdüsü bu insanları bir araya getiriyor. Liderlik bile öyle matah bir şey değil. Sadece bir savaş tehdidi ortaya çıktığında başvurulan geçici bir araç. Tehdit ortadan kalktığında mı, şef de herkes gibi yeniden tarlasına, kulübesine dönüyor. Ama bu basit ve işlevsel toplum büyüyüp zenginleştikçe, onu bir araya getiren güçler yavaş yavaş onu çürüten bir aside dönüşüyor. Ve böylece toplumun ikinci perdesi, yani büyük yozlaşma sahnesi açılıyor. Peki bu yozlaşmanın tohumu ne? Helvetius için cevap tek bir kelime, lüks. Ama durun, aklınıza hemen şatafatlı saraylar gelmesin. Lüks onun için mutlak bir kötülük değil. Daha çok bir toplumdaki çatlakları gösteren bir turnusol kağıdı gibi. Anlamı ancak bir şeyi diğeriyle kıyasladığınızda ortaya çıkan tehlikeli derecede göreceli bir kavram. Bakın bu karşılaştırma her şeyi özetliyor aslında. İngiliz köylüsü için sıradan bir giysi, Fransız köylüsü için lükstür. Toplum zenginleştikçe de bu uçurumlar gitgide derinleşiyor. O ilk baştaki ortak çıkar anlayışı yok oluyor, yerine tamamen bireysel haz arayışı geçiyor. İnsanlar artık hayatta kalmak için değil, komşusundan daha fazlasına sahip olmak için yaşamaya başlıyor. Ve işte o an toplumu bir arada tutan o görünmez bağlar kopuyor. Ve işte Helvetius'un koyduğu o acı teşhis. Despotizm, bir imparatorluğun yaşlılığı ve son hastalığıdır. Yani büyüme ve zenginlik bir kaza sonucu değil, adeta kaçınılmaz bir şekilde çürümeyi ve tiranlığı getirir. Artık bir birlikten söz edemeyiz, sadece ortak bir kölelikten bahsedebiliriz. Peki, ölmekte olan bir imparatorlukta insanları kontrol altında tutan nihai araç nedir? Kaba kuvvet mi? Helvetius'e göre hayır. Çok daha sinsi bir silah var. Kasıtlı olarak beslenen, bilinçli olarak yayılan cehalet. Toplumun son perdesinde sahneye cehalet çıkıyor. Despot'un oyun kitabının ilk maddesi acımasızca basittir. Herkesi cahil bırak. Sadece halkı değil, hükümdarın kendisini bile. Çünkü mantık basit. Bilgi güçtür ve güç paylaşılmaz. Dini ve siyasi otoriteler kontrolü ellerinde tutmak için cehaleti bir kalkan, batıl inançları ise bir silah olarak kullanır. Helvetius'un o dönem sorduğu soru da çok çarpıcı. Neden suikastlar aydınlanmış Prusya'da değil de onun cahil diye nitelediği Portekiz'de veya Osmanlı'da oluyor? Helvetius'un kullandığı bu örümcek metaforu durumu mükemmel bir şekilde özetliyor.
Diyor ki, hücresinde oturan bir rahip, ağının merkezindeki bir örümcek gibidir ve o ağının ipleri tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Günah çıkarma gibi masum görünen kurumlar, aslında prenslerin, kralların en gizli zayıflıklarını öğrenmek için kullanılan dev bir istihbarat ağına dönüşür. Örümcek, ağındaki her titreşimi hisseder ve kontrolü asla bırakmaz. Peki bu karanlık tablodan hiç mi çıkış yok? Bu yozlaşmanın, bu cehalet tiranlığının bir panzehiri var mı? Helvetius'a göre var. Hem de tek bir tane. Gerçek. Ama o gerçeği söylemenin her zaman çok ağır bir bedeli olmuştur. Helvetius, ahlaki cesaretin güce karşı nasıl durabileceğini işte bu müthiş hikayeyle anlatır. Kadı İbu Beşir, haksızlık yapan halifeye bir çuval toprak taşıtarak yaptığı adaletsizliğin manevi ağırlığını fiziksel olarak hissettirir. Bu sadece bir hikaye değil, gerçeğin en güçlü silahlardan bile daha etkili olabileceğinin bir dersi. Ve sonuç ne mi oluyor? Halife hatasını kabul edip toprağa geri veriyor. Bu bize neyi gösteriyor? Gerçeğin doğru bir şekilde ifade edildiğinde bir despotun bile vicdanını harekete geçirebileceğini, ahlaki cesaretin en katı görünen tiranlığı bile dize getirebileceğini. Ve şimdi belki de bütün bu anlatının en can alıcı, en vurucu noktasına geliyoruz. Bireysel iradenin ve sarsılmaz gücün tek bir kelimeyle nasıl özetlendiğine. Moi. Yani ben. Peki neden bu tek kelime bu kadar korkutucu? Çünkü bu, orduları, devletleri, tehditleri hiçe sayan mutlak bir irade beyanı. Bir tiranın en büyük kabusu, her şeye rağmen ben varım diyebilen, boyun eğmeyi reddeden o tek bir bireydir. Ve işte o can alıcı paradoks. Helvetius der ki, gerçeği bilmek her zaman halkın çıkarınadır ama onu söylemek neredeyse hiçbir zaman o gerçeği söyleyen bireyin çıkarına değildir. İşte bu yüzden doğruyu söyleyenler bir toplum için hem vazgeçilmezdirler hem de ne yazık ki her zaman o toplumun ilk hedefidirler. Ve böylece Helvetius'un 250 yıllık meydan okuması günümüze kadar ulaşıyor. Bu radikal teşhisi alıp kendi dünyamıza uyguladığımızda hepimizin kendine sorması gereken o kaçınılmaz soru şu: bizim çağımızda, bizim toplumumuzda cehaletten kim fayda sağlıyor? Bu soruya vereceğiniz dürüst cevap belki de medeniyetimizin sağlık durumu hakkında yazılmış en doğru rapor olacaktır.